Kur'an-ı Kerim ders kitabımız. Huden lil muttakin, takva sahipleri için bir ders kitabımız. Nasıl en basit bir dünyevi tedrise bile bir ders kitabı oluyor. Bizi ta sonsuza bir yolculuğumuz var. Bizim ders kitabımız. Efendim yalnız iki kişiye imrenilir buyuruyor, gıpta edilir buyuruyor. Bunlardan biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişi, o kişi Kur'an'la gece gündüz meşgul olup onunla amel işler. Diğeri de Allah'ın mal verdiği kimsedir ki o da gece gündüz bu malı Allah yolunda infak eder, daima der Allah bu malı bana niye verdi der. Zira Vel Fecr suresinde biz mal veririz, imtihan olarak veririz buyuruyor. Kul da sevinir diyor. Nefis sevindirir onu. Allah beni önemsedi de bana mal verdi der diyor. Halbuki biz onu imtihan olarak veririz buyuruyor. Ömrünü azaltırız buyuruyor. Ondan sonra altta o da üzülür diyor. Allah bana mal onu verdi, bana vermedi. Beni önemsemedi der diyor. Belki onun için vermediği bir nimettir. Çünkü sıhhatin mesuliyeti ağırdır. İmkânın mesuliyeti ağırdır. İşte Eshab-ı Kiram bu mesuliyeti bertaraf için şükrâne olarak ta Çin'e kadar gitti, Semerkant'a gitti, Keyravan'a gitti, Dağıstan'a gitti. Ömer bin Hamd ta İspanya Pirene Dağları'na kadar gidildi. Sırf insanları hidayete getirmek, toprak almak değil, toprağı kanla sulamak değil. Allah'ın verdiği, kendine verdiği o İslam dinini şükrâne olarak bütün insanlığa tebliğ edebilmek. Kur'an-ı Kerim Efendimiz ne kadar seviyoruz? Bir ölçü. Efendim hayatına baktığımız zaman onun her vesile Kur'an okuduğunu görmekteyiz. Mesela insanları İslam'ı anlatırken, eshabına sohbet ederken Kur'an okurdu. Bir meseleyi izah ederken o mevzuyla alakalı ayetleri okurdu. Gece ibadetini bilhassa teheccüd uzun uzun Kur'an'la teheccüd namazını uzun uzun okurdu. Sefer esnasında yine Kur'an-ı Kerim okurdu. Hatta hicrete takip eden Süraka, ben diyor takip ediyordum diyor. Resulullah'la Ebubekir önde gidiyorlar, ben takip ediyordum. Resulullah'ın Kur'an okuduğunu ben duyuyordum. O zaman kâfirdi, sonra Müslüman oldu. Ben diyor Resulullah'ın Kur'an okuduğunu, tilavetini işitecek kadar yanlarına yaklaştım diyor. Ramazan-ı Şerif geliyor. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indi. Kadir Gecesi indi. Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'le şereflendi. Demek ki Ramazan-ı Şerif'e bir Kur'an-ı Kerim'le hazırlanabilmek. Efendimiz'in duası Allahümme bâriknâ fî Recep ve Şaban. Bir hazırlık olacak Recep ve Şaban. Nasıl bir namaz için abdest, taharet bir namaza hazırlık oluyor. Allah'ım bâriknâ fî Recep ve Şaban bellignâ Ramazan. Ramazan'a ulaşmamız. Nasıl bir gönül coşkusu içinde ulaşacağız. Kalbimizi hazırlayacağız. Nasıl dünyevi ticari meslek erbapları uzmanlaşmak için kendilerini o işe yoğunlaştırırlar, uzman olacakları için. Ya da bir mevkiye gelecekler, o mevkiye gelmek için kendilerini yoğunlaştırırlar. Veya da bir sporcular bir musabaka gibi kamplara çekilirler. Kamplarda kendilerini ihtilattan men kararı alır, dışarı görüştürmezler. Bütün güçlerini o vereceği spora verirler. Bizim de Ramazan-ı Şerif'le bir hazırlık halinde olmamız, Ramazan-ı Şerif'e bir Kur'an hayatıyla girmemiz. Nasıl girecek Kur'an hayatıyla? Birincisi huruf, tilavet düzgün olacak. Huzur-u ilahiyedir namaz, namazda Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'ansız bir namaz olmaz. Gücümüz yok, oturduğumuz yerde kıyamsız bir namaz kılabilir fakat kıraatsiz bir namaz kılamayız. Hurufat düzgün olacak. İkinci hudutlar, emirler ve yasaklar. Cenab-ı Hak Hucurat Suresi'nin başında Allah ve Resulü önüne geçmeyin buyuruyor. Nasıl bir emir gelmişse öyle. Mesela 3 saat evvelden oruca başlasak hiçbir kıymeti yok. 3 saat evvelden başlasak, 3 dakika evvel bozsak gitti oruç. Bir kişi güneş doğarken namaz kılıyor. Arkadaş diyor ki bak diyor kerahatte namaz kılıyorsun diyor. Namaz kılmak suç mu diyor. Ben Allah'a secde ediyorum diyor. Allah'a secde suç değil diyor. Resulullah Efendimiz seni dinlememen suçtur diyor. Velhasıl Kur'an hudutlarını bildiren sünnet senedidir Efendimiz yaşayışıyla. İkinci olarak hudutlara dikkat etmek. Huruf, hudut, üçüncü hulk.
Cenab-ı Hak Kalem Sûresi'nde en yüce, en muhteşem ahlak üzeresin buyuruyor. Bütün ahlakımızı Allah'ın ahlakıyla tadat etmek. Benim merhametim ne kadar? Allah Resulü'nün merhameti ne kadardı? Benim hilmiyetim ne kadar? Resulullah Efendimiz'in hilmiyeti. Benim sabrım ne kadar? Allah'ın sabrı ne kadardır? Cenab-ı Hak el meru men ehabbe buyuruyor. Demek ki huruf, hudut ve hulk. Bu ilk vasıfla Kur'an-ı Kerim ikmal olmuş olur. Kur'an-ı Kerim'de bize şefaat edeceğini bildiriyor ama bu üç sıfatla bizim de müzeyyen olmamız zaruri. Yine Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi severdi. İbn Mesud'a dedi ki bir gün bana Kur'an oku dedi. Dedi ki İbn Mesud, ya Resulallah dedi. Kur'an size indi dedi. Size inmişken ben size nasıl Kur'an-ı Kerim okuyayım dedi. Efendim ben de başkasından dedi Kur'an dinlemeyi de severim dedi. Onu okumaya başladı. Sure-i Nisa'nın 71. ayetine geldi. Kâfi dedi. Kâfi dedi. İbn Mesud bir baktım diyor. Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor diyor. Ayet-i mealinde her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman hallerinin nice olacak. Yine efendim orada bir ümmetinin derdinde. Ümmetinin derdinde yine orada ağlamaya başlıyor. Gelin bu dünyaya. Bir imtihan dershanesi olarak halk etti. Başka bir şey yok zaten. Bir taraftan geliş, bir taraftan gidiş. Tam bir dershane. Zerreden küre, bir atomdan galaksilere kadar, bir hücreden cisim varlıklara kadar her şey ilahi azamet, kudret akışları, ilahi akışların sergisi durumunda. Bak Cenab-ı Hak bir bahar geliyor, çiçekler veriyor, güller veriyor, sümbüller veriyor vesaire veriyor. Biz bir buket veren bir teşekkür, beni hatırladı diyoruz. Cenab-ı Hak bize her şeyi hatırlatıyor. Nimetleriyle hatırlatıyor, çiçekleriyle, gülleriyle, verdiği meyveler, sebzelerle. Her mevsim ayrı ayrı veriyor. Bir gün Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel'i şöyle elinden tuttu. Bak Muaz dedi, her namazda bu duayı oku dedi. Allahümme inna ala zikrik ve şükreke ve hüsnü ibadetik. Ya Rabbi, mali bana yardım et. Zikretmek için bana yardım et. Sana teşekkür etmek için bana yardım et. Sana güzel ameli salihleri bulmak için bana yardım et. Bunu Muaz dedi, her namazda oku ki Allah'a iltica et bu husus. Allah'tan bunu iste dedi. Tabii ilahi azameti idrak içinde öncelikle nefsani arzular ve fucur bertaraf edilecek. Fe elhama fucura ve takva. Hem fucur hem takva beraber olmaz. Şu bardağın içine asitle alkaliyi koy, birbirine kavga ederler. Kimyada bile bir harp başlar şurada. İki kimyevi madde harp etmeye başlar. Peki kalbi hayatımız? Onun için Mevlana buyuruyor ki, Firavun da diyor, Musa da senin içindedir diyor, gizlenmiş durumda diyor. Yani nefsin bir firavundur diyor, takva da bir Musa'dır diyor, ikisi de senin için gizlenmiştir buyuruyor. Cenab-ı Hak bizden yardım liyabudun, liyarfun, marifetullah'a erebilme, Cenab-ı Hak kalpte tanıyabilme. Tabi bu Cenab-ı Hak kalpte tanınan Peygamber Efendimiz de yakından tanınıyor. Efendim buyuruyor, benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Mevlana Hazretleri de bütün evliyaullah'ın sözcüsüdür. O Selçuklu Üniversitesi'nin bütün derslerinin hocasıyken, dersi âmken, o âlâ hamdım diyor. Marifetullah'tan nasip almaya başlayınca piştim diyor. Sonra da yandım diyor. Demek ki orada Cenab-ı Hakk'ın azamet-i ilahiyesinden bir takım tecelliler geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakından bir tanıma başlıyor. Yakından tanımaya başladığı zaman ben diyor Muhammed Mustafa'nın diyor ayağının tozunun toprağıyım diyor. Kur'an'ın bendesiyim diyor. Kölesiyim Kur'an'ın diyor. Allah Resulü'nün de ayağının tozuyum diyor. Demek ki Allah Resulü'nü tanımaya başlıyor. Onun üzerine 26.600 beytlik bir mesnevi meydana geliyor. Demek ki ne kadar Resulullah Efendimiz kalpte tanıyabiliriz. Bunca takva zaruri. Burası bir sahil memleketi. Şöyle sahilden bir denize baktığımız zaman bir ufuk görürüz.
Ufukla biter, gözümüzün hacmi de biter, görme hacmi de. Ufuk zaten kapanır bulutla. Bazı güçlü bir dalgıç, inebildiği kadar her merhalede ayrı ayrı manzaralar seyreder. Kalp de öyle. Aldığı merhaleler kadar Cenab-ı Hakk'a yakınlık artar. İşte ayet-i kerimenin başında buyurur, Cenab-ı Hak'la dost olur. Cenab-ı Hak "Kuntum hayru ümmetin uhricet lin-nâsi te'murûne bil ma'rûf ve tenhevne anil münker" buyuruyor. Şimdi Cenab-ı Hak nimetleri, Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim, şu kainat, Cenab-ı ikramları. Bunun mukabil ne istiyor Cenab-ı Hak? Sizler insanlar arasından çıkan hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emredersin, münkerden nehyedersiniz. Demek kendini ihya edecek, iç alem seviye kazanacak. İç alem ruhaniyetle dolacak. O ruhaniyetle dolan o kalp inikas edecek. Trans olacak. Nasıl şurada bir kolonya şişesi patlatılsa, nasıl o koku her tarafa yayılır? Kalpten öyle bir ruhaniyet zuhur edecek. O da bir huzur hali verecek. Onun tebliğ emri bil marufu en güzel bir tesir meydana getirecek. İşte Eshab-ı Kiram'ın, Resulullah Efendimizin aynı hadisi biz de okuyoruz ama ne kadar tesir ediyor. Sanki diyor sahabe-i kiram, başımda bir kuş varsa diyor. Allah Resulü bize marufu emrederken sanki kıpırdasak o kuş uçacak zannederdik buyuruyor. Demek ki ne kadar gönlümüz ruhaniyetle dolarsa evladımıza, çoluk çocuğumuza, toplumumuza o kadar tesirimiz de artmış olur. Ondan sonra diğer bir ayet Bakara Suresi işte böyle sizin insanlığa şahit olmanız. İnsanlığa şahit olmanız. Resul de size şahit olması. Allah Resulü'nden vize alacağız. Sizi mutedil bir millet, hayırhâ bir millet, hayra teşne bir millet olarak yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhasıl bir Müslüman karakteriyle, şahsiyetiyle daima İslam'ı temsil edecek. Efendimiz akrabalarına dini tebliğ etmeden evvel şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Akrabalar dedi, içimizde en doğru insan sensin dediler. Sen hiç yanlış bir şey söylemedin. Her dediğin doğrudur. Şimdi söyleyeceklerini doğrudur dediler. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ etmeye başladı. Velhâsıl bir hayırlı ümmet olabilmek, o hayırlı ümmetle emri bil maruf ve nehy anil münkerde bulunabilmek.